Efendim, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Buyurun. Welcome. Maşallah. Diğer taraftanmış ha. Tamam, bilen biri yapsın o zaman. Hoş geldiniz, sefa geldiniz, onur verdiniz. Çok sevindim sizleri gördüğüm için, mutluyum dersin. Welcome, you honored us. We are very happy to see you over here. Tanıtayım mı misafirlerimizi hocam? Evet. Bu akşamki konuklarımız İsrail'den Haham Ben Abrahamson ve eşi Rebecca Abrahamson. Haham Ben Abrahamson, İslam ve Musevi şeriatı ile ilgili konularda uzman bir tarihçi ve 2004 yılından beri Kudüs Hahamlar Mahkemesi'nde İslam'la ilgili konularda danışmanlık yapıyor. Haham Abrahamson'un geçtiğimiz sene İlahi Çeşitlilik, Ortodoks bir Haham'ın Müslümanlarla Görüşmeleri isimli kitabı yayınlandı. Hocam kitabında sizinle görüşmelerine de yer veriyor. Haham Abrahamson 10 senedir İslam ve Müslümanların Musevi kanunlarında gereken saygın yere sahip olmaları için çalışmalar yürütüyor. Çeşitli ülkelerde konferanslar veriyor. Birleşmiş Milletler, İsrail Meclisi, Lordlar Kamerası gibi. Sayın Rebecca Abrahamson eşleri ise bir hemşire, yazar ve İsrail'in tanınmış Ortodoks yayını olan Arutz Sheva'da Barış Arayan Müslümanlara Ses Vermek isimli köşede makaleleri yayınlanıyor. Sizinle ilgili hocam da çalışmalarınızı kaleme alan uzun bir yazısı yayınlanmıştı. Maşallah, maşallah. Çok güzel. Allah şereflerini artırsın. Efendim, Hanuka bayramları da kutlu olsun. Allah tekrarını erdirsin. Happy Hanukkah to you. Thank you. And may Allah increases your enthusiasm. Maşallah, sizi çok iyi gördüm. Evet, tabii. Yok, sen söyle. I see you in a very good condition. Thank you for your Very good. hospitality. Sizin misafirperverliğiniz. Maşallah, şeref duyuyorum. I'm honored. Maşallah. O kitap ne? What is this book? Well, these are my husband's Facebook discussions with Muslims of the last 10 years about, and I compiled them into a book in order to increase dialogue between God-fearing Muslims and Jews. 10 senedir Facebook'ta olan yazışmaları eşimin. Onları ben bir kitap haline getirdim. Ha, çok güzel. Çok güzel. İlahi Farklılık ismi. Divine Diversity. Bakabilir miyim? Can I take a look? Oh, sure. I just brought it so I could. Oh, here. Here, we present it to you. Okay. Yes. Çeşitlilik, ilahi çeşitlilik. İlahi çeşitlilik. We speak about Evet. Yeah, sure. Yeah. We Well, speak in one of about my articles, I Yes. wrote about him, and Yeah. basically it talks about the similarity, the common language between Islam and Judaism, our calendar, our festivals, prayers. İslam'la Musevilik arasındaki benzerlikler, takvimimiz, dua etme şeklimiz, ibadet etme şekillerimiz bunlardan da bahsediyor. Çok isabet olmuş. Kapıyı kapatsana. That is very good. Maşallah. And Çok then our güzel. common history and Ortak tarihimiz. a lot of ayos and surat from the Torah and from the Quran, and then modern Islam, how we can, today work together. Evet, hem Tevrat'tan hem Kur'an'dan ortaklıklar ve bugün de nasıl bunları uygulayabiliriz günümüzde. Evet. Bunu mümkünse burada Türkçe'ye de çevirtelim dersin. We can have this translated into Turkish Beautiful, also, thank you. if possible. Teşekkür ederim. We Evet. talk very much about the importance of expecting Messiah and looking forward to coming redemption, and that every day we should expect this. Kral Mesih'in gelişi çok önemli. Bunun için de her gün dua etmemiz gerekir. Onu beklememiz gerekir. Ne kadar güzel. Samimi, imanlı bir Müslümanın sözü bu. Tam dedi. Çok güzel. This is the word of a sincere believer, or Muslim. It is very beautiful. You want to say we're at the conference today, and then I'll. Yes, we take it from came there. today for a conference on the role of religious people and the vital role of religious people in the Syrian refugee crisis, and we call it it was called the Symposium on Religious Leaders for the Social Integration of Syrian Refugees, and the United Nations has made many resolutions and declarations, but nothing's come of it.
And the reason why is because they don't have moral values, really religious moral values. And it's really the duty of religious people, believers, to stand up and give direction and example for solving these kinds of crises. Bugün önemli bir toplantıya katıldık Hristiyan liderlerle birlikte. Bu Suriye mülteci sorununa çözüm. Birleşmiş Milletler'in bu konuda çok tavsiyeleri var ama başarılı olmuyor. Ve burada önemli olan dini liderlerin özellikle yönlendirmesi. Çok güzel. Suriye mülteci krizinde dindar insanların rolü konu. Çok güzel. En önemli nokta, evet. Önemli Hristiyan liderler katıldı hocam. Bunlardan biri de bu Ermeni Rum Patriği Sayın Bartolomeo'du. Size de çok selamları var. Ayrıca çok selam söyleyenler oldu. Aleykümselam. Bilmukabele selamını söylersin. Aleykümselam inşallah. Well, it's beautiful to see secular leaders reaching out to religious people and religious leaders to have a group conference together with academics and religious leaders, that they're realizing that the world is becoming more religious and they need to hear the voice of religion. Evet, bu seküler liderlerin, özel politikacıların dini liderlere ulaşmaları çok güzel. Bu bütün dünyanın bize dindarlaştığını gösteren önemli bir delil olmuş oluyor. Maşallah, doğru. And in order to understand where the Syrian refugees are coming from, it's essential that people in the West, where they're heading, understand who they're absorbing and expand the narrative. In my opinion, we've got to expand the narrative in the West to understand the incredible contributions that Islam has made to the West. So that, of course, the most important thing is to make peace in Syria through peaceful means. They shouldn't have to run away from their homes. It's heartbreaking that anyone should be a refugee. Any Muslim that moves west, whether as a refugee or an immigrant, should be welcomed in, and I think that can be helped by expanding the narrative in the West, by looking at the Islamic Golden Age, the incredible contributions of Islam to the West, history, philosophy, sociology, geography, mathematics, of course, that the West owes a debt of gratitude to the forebears of the Syrian refugees who helped build what the West is enjoying now. And I believe if we could just expand the narrative to just include facts. What did the Islamic Golden Age contribute to the prosperity of the West, so that when we're welcoming the refugees in, and any Muslim immigrant that wishes to move to a Western country, they're welcoming a brother or a sister. Evet. Bu Suriyeli mültecilerin Batı'ya kabulünde şunu anlatmamız gerekir. Her şeyden önemlisi İslam'ın Batı'ya yaptığı katkılar. Ataları eskiden bir altın çağı yaşattılar. Bütün bilim dallarını Batı Müslümanlardan öğrendi. Bunun anlatılması gerekiyor. İslam'ın gerçek yüzü anlatıldığında bunların alınması ve orada erimesi çok daha kolay olur o zaman Batı dünyasında. Mültecilerin iyi kabul edilmesi bu şekilde mümkün olur. İşte Musevilerin nasıl güzel insanlar olduğunu bütün dünya görüyor şu anda. Now the entire world sees how beautiful people are the Jews by you. So then many of us really care. We were all refugees. Most people in the world were all from the Tower of Babel, the first refugees. And I live in the Holy Land because I believe that's the best way as a Jew, as a Musawi Muslim, to keep the commandments that God gave us through the Torah. Many people that built the presence in the Holy Land were descendants from refugees. No one can turn their back on their plight because we were refugees. It's in our primordial soul as descendants of the dispersion of Babel. And it could have happened to us. It has to be a top priority for everyone to think about how to ease their plight. And really using religious organizations. It was beautiful to see the Christian representatives from Greece, from Western countries, talking about how they're helping the Syrians. Orada Yunanistan'da Hristiyan liderler vardı. Onların da mültecilere yardım etmesi çok güzel bir şey. Hepimiz unutmamamız gerekiyor ki hepimiz birer mülteciyiz. Biz de kutsal topraklara birçok yerden geldik. Babil'in yok edilmesi buna vesile oldu mesela. Bunu unutmamak gerekir. Oraya dini yaşamak için geldik biz kutsal topraklara. Biz de mülteciyiz bu anlamda. Güzel. Güzel. Her şey güzel olacak. Tevrat'ta 3500 yıl önce belirtilen Kral Mesih, Moşiyah yani Şilo, hakikaten dünyanın kurtuluşuna vesile olacak. Onun çağına geldiğimizi bütün alametlerden, göksel ve yerdeki alametlerden görüyoruz. Bu akan kanlar Moşiyah'ın çıkış alametleri. Tevrat'ın hükmü doğruydu. Doğru olduğunu insanlar gördü.
Peygamberimizin de hadislerde belirttiği Mehdi ile Moşiyah aynı kişidir. Everything will be very beautiful and very good. The expected Messiah, King Messiah, Moshiach, since 3,500 years, and all the signs given in the Torah are happening one by one. That shows us we are living in these times, and He will be saving the world. And everything will be beautiful, and we see all these signs in the earth and in the universe coming one by one, happening. Tevrat'ın nuru İsrail'i güzelleştiriyor. Kur'an'ın nuru Müslümanları güzelleştiriyor. İncil'in ruhu da Hristiyanları güzelleştiriyor. The light of the Torah is making the Israel very beautiful, Israel people very beautiful. The light of the Bible, the Christians, and the light of the Quran making Muslims very beautiful. Tabii şirkten çok kaçınmak lazım. Museviler şirke karşı çok titizler. O çok güzel bir şey dersin. You should definitely stay away from the idolatry. The Jews are very meticulous about the idolatry. That's very good. Allah'ın en hoşlanmadığı şey şirktir dersin. Biliyorsunuz dersin. As you know, God hates idolatry. God doesn't like the idolatry. This is the most important thing that God doesn't like. Idolatry. Tek Allah'a inanmak. To believe in the one God, Yeah. one Allah. Yeah. And if I can say, in Judaism we have the idea of the Noahide covenant, where there's 7 basic laws that apply to all humanity, and the same in Islam, where you have one deen. You call it deen, we call it the Noahide covenant. As long as people are keeping the one deen, or the basic Noahide laws, how they do it can be different. And just like in the Quran says, if I can quote Al-Ma'idah, to each among you we have prescribed a Sharia and a minhaj. The minhaj, the customs can be different, and the Sharias are different. We've got the Mosaic Sharia, Christian, Islamic, and also Noahide, which in the Quran is called the Sabaeans. If Allah had so willed, He could have made you a single ummah, a single people. But His plan is to test you at what He has given you. So strive as in a race for all virtues. The goal of you is to Allah. It is He that will show you the truth about the matters in which you are different. So variety and being different from each other is in Allah's plan. It's part of the beauty of the universe, and helps us help each other. As you know, we're all united by the same deen, but we differ. So we can help the other person. One of us might be coming from more of a position of strength. If Muslims are getting insulted, it's up to Jews to stand up for them. The opposite is true. Being different helps us be stronger. Evet. Hz. Nuh'un 7 kanununda olduğu gibi İslam'da ortak noktamız bu, ama Allah Maide suresinde de bir farklılığı vurguluyor. Siz için diyor farklı şeriat teşri ettik diyor. Ama bu farklılık da diyor bir güzelliktir diyor. Böyle bir farklılığın olması da. Ama Allah da bunu bildiriyor diyor inşallah. Farklı şekillerde şeriatlar, örfler, adetler olabilir diyor. Allah dileseydi tekrar sizi tek rübet kılar da ayetini hatırlattı inşallah. Farklı olmamız bizi daha kuvvetli kılar. Kral Mesih, Kral Moşiyah zaten bize bu konuları çok güzel anlatacak ve bütün meseleleri dahil olacak. Ama sizin önden onun talebeleri olarak ve bizlerin ve sizlerin onun talebesi olarak güzel ortam hazırlamamız, güzellikleri önden anlatmamız çok faydalı ders. It's very important to establish the good ground because King Messiah, Mehdi, the same person, will explain us all these matters, but we have to establish this beautiful ground before him. The Torah, Altogether. the Torah describes in Psalms 115. It says, it talks about 3 circles of people. It says, "O Israel, trust in the Lord, for He is your help and your shield." The house of Aaron should trust in the Lord; He is your help and your shield. And the God-fearers should trust in the Lord; He is their help and their shield. And our teachers, it's explained in Judaism that this talks about the spiritual leaders and the citizens, the Jewish people, but also the non-Jewish believers throughout the world are considered almost like family. That we have to recognize and encourage and support believers who even may have a different covenant than ours, and especially in times of crisis, like we see today. Zebur'da da Allah bize bildiriyor 3 grup insan olacağını, manevi liderler Musevilerin, halk, Musevi halkı ve onun dışında Musevi dinine inanmayanlar da olacağını bildiriyor, ama hepsini bir aile gibi gösteriyor bize. Toplu bir aile olarak belirtiyor. Böyle kriz zamanlarında o insanlara da söz vermek lazım diyor. Evet, doğru. İnşallah.
Yani onlar da nihayetinde Allah tarafından yaratılıyor. Öyle bir kaderle yaratılıyor. Dürüst olduktan sonra, samimi olduktan sonra, inançlarını gizlemedikten sonra o insanların da fikirlerini sormak önemli. Doğru söylüyorsunuz. That's correct. Yeah, we have to. These are created by this destiny by God. The unbelievers also. So we, as long as they doesn't hide their belief, we can ask their opinion, of course. It reminds me when I read the surah in Ashura 13, it says, He has laid down the same religion for you as He has enjoyed on Noah. And it goes on to say, establish the religion and do not make divisions in it. And it's not only not to make divisions between believers, but even between those who are unfortunate and those who are more fortunate, those who are running for their lives and those who are providing shelter, is we shouldn't make divisions. We need to help each other, encourage each other. Kur'an'da da olduğu gibi Hazreti Nuh'a teşhir ettiğini, sizin için de teşhir etti ayetine dayarak bölünme olmaması gerektiğini, yaşamda bölünme olmaması gerektiğini Allah vurguluyor Kur'an'da. Birlik olmak şart diyor. Dua edelim de Allah Moşiyah'ı bir an önce bize göstersin, Mehdi'yi bir an önce göstersin. Mesele o zaman kökünden hallolacak dersin. Let's pray for King Moshiach, King Messiah Moshiach. Allah shows us King Messiah Moshiach, and all the problems will be solved with His emergence. Tevrat doğru söylüyor. Peygamberimiz Hz. Muhammed doğru söylüyor dersin. The Torah says the truth. Our prophet Muhammad says the truth. Savaş arabalarını uzaklaştıracağım, savaş yayları kırılacak, kralınız Kral Mesih uluslara barışı duyuracak. Zekeriya 9'a 10. Silahları yakacaklar, küçük büyük kalkanları, yayları, okları, sapanları, mızrakları ateşe atacaklar. Yakmak için silahları kullanacaklar. Egemen Rab böyle diyor Hezekiel 39'da 9-10. Son günlerde birçok ulus gelecek. İnsanlar kılıçlarını çekişle dövüp saban demiri mızraklarını bağcı bıçağı yapacaklar. Ulusa kılıç kaldırmayacak. Savaş eğitimi yapmayacaklar artık. Yani askeri manevralar olmayacak, eğitim olmayacak. Herkes kendi asmasının incir ağacının altında oturacak. Bu da çok manidar. Kimse kimseyi korkutmayacak. Bunu söyleyen her şeye egemen Rab'dir. Mika 4'e 1-4. Ülkeden yayı, kılıcı, savaşı kaldıracağım. Güvenlik içinde yatıracağım onları. Hoşea 2'ye 18. Tevrat'ta açık açık görüyoruz. Güzel bir çağın oluşacağını söylüyor. Zaten son zamandayız. Başka da vakit kalmadı. Kral Mesih'in, Moşiyah'ın dünyada olduğuna inanıyoruz. İnşallah ben de talebesi olacağım. Sizler de talebesi olacaksınız. We understand from the Torah that King Messiah, there will be a very good times, and we are living in these times. We will see King Messiah. We understand that He is in the world right now, and you will see that, we will see that. Okuyayım mı? Yok, onlar tercüme etmişlerdir. Tevrat'ta Moşiyah'la ilgili bölümleri okudum. I just read the verses from the Torah about Moshiach. Yes. Evet. Bol bol yiyecek, ülkenize güvenlik içinde yaşayacaksınız. Ülkenize barış sağlayacağım. Korku içinde yatmayacaksınız. Bak, korku içinde yatmayacaksınız. Bütün insanlar korku içinde yatıyorlar. Tehlikeli hayvanları ülkenizden kovacağım. Savaş yüzü görmeyeceksiniz. Yani savaşlar bitiyor. Leviller 26'ya 5-6. Halimler, yani güzel huylu olanlar dünyayı miras alacaklar. Dünyaya hakim olacaklar. Çünkü kötülerin gücü kırılacak ama doğrulara Rab destek olacak. Rab yetkinlerin her gününü gözetir. Onların mirası sonsuza dek sürecek. Mezmurlar 37, 11, 17 ve 18. Yani siyasetle şundan bu da değil. Allah özel güç veriyor Moşiyah'a. Bunu açıkça belirtiyor Mehdi'ye. Bak çünkü kötülerin gücü kırılacak. Bunu Allah yapıyor. Ama doğrulara Rab destek olacak. Kurtla kuzu birlikte otlayacak, aslan sığır gibi saman yiyecek, yılanın yiyeceği ise toprak olacak. Yeşaya 65'e 25. Evet. Özetle güzel günler göreceğiz. Güzel bir devirdeyiz. Sizler de vesile olsun, bizler de vesile oluyoruz. El birliğiyle Allah'ın dediğinin oluşması için gayret ediyoruz. We all together struggle for what Allah says. You are instrumental in that. We are instrumental in that. If we summarize, we are in beautiful days. There will be very beautiful times.
Well, it's beautiful that also you're promoting the concept that the Messiah can come in peaceful means and not, it doesn't have to be through war. And it's beautiful that Mr. Oktar is promoting that idea. It can come through peace. We don't have to have war to bring the sign. Evet, sizin yaptığınız çok güzel çünkü siz vesile oluyorsunuz. Kral Mesih'in gelişini müjdeliyorsunuz. Mehdi'nin, Kral Mesih'in Evet. barış için özellikle O gelişini çok müjdeliyorsunuz. hayati bir konu. That's very vital. Museviler için de, Müslümanlar için de şu an en hayati konu. This is the most vital issue for both Jews and for the Muslims. Haham ben Abrahamson Twitter etiket listesinde 8 numarada şu an. Now you are in the trends, hashtags. Your hashtag Rabbi Abrahamson is number 8 right now in Turkey. Göster göreyim. Bakayım. You see, this Rabbi Ben Abrahamson number 8 in Turkey right now. It's increasing. Maşallah. I could say an example about helping each other some more, whatever. Belki yardımlaşma konusunda bir iki örnek daha verebilir miyim diye soruyorlar. Tabii ben sizi daha çok dinlemek istiyorum. Yes, I want to hear you more. Okay. I guess more about advocating for the other, that Allah did make us different, and we are here to strive as in a race for virtue, and also to help each other. There's a nice example of Imam Shamsi Ali and Rabbi Mark Schneier from New York have teamed up, and a beautiful example is when, unfortunately, in the year 2011, the United States Congress was going to call hearings about the threat of terrorism in America from the Muslim community. We all know that there are threats of terrorism in North America, also from the white supremacist community, from the neo-Nazi community, but they were going to focus only on Muslims. And Rabbi Schneier felt the pain of his colleague that we're being targeted, we're being singled out. When a person is being victimized, they're weak. It would be hard for the imam to stick up for himself. Rabbi Schneier said, let's hold a rally. They held a rally in Times Square in March 2011. Over 100 organizations came to support Muslims and say, you cannot single people out. Have hearings about the threat of terrorism from every community, radicalism, extremism, but not just Islam. It's an insult to Western civilization once you understand the incredible contributions that Islam has made. And over 100 organizations came, and one of them was holding a sign, Atheists for Islam. So lots of people care about Muslims, and Muslims around the world should know that. In turn, Imam Shamsi Ali advanced Holocaust awareness in Austria. He, as he said, it has become his personal responsibility to say that any anti-Semitism is an attack on him as a Muslim, and anyone who denies the Holocaust is denying his rights. So that's a very powerful example. Anyone can look on the internet about their partnership, about advocating for the other. When someone's weak, it's the responsibility for the one who's not being targeted, not being victimized, not in refugee status, to stand up for the other. Evet, birbirimizi savunmamız burada çok önemli. New York'ta güzel bir örnek var. İmam Şemsi Ali ile bir haham bir araya gelmişler. Haham Müslümanların, hep diyor Müslümanları diyor itham ediyorlar diyor. Bu radikalizm konusunda, ekstremizm gibi. Halbuki her toplulukta bu tip insanlar var diyor. Mesela Amerika'da olan terör olaylarına baktığımızda diyor, bunun içinde neonazilerin de olduğunu görüyoruz diyor. Başka grupların da olduğunu görüyoruz diyor. Tamamını Müslümanların diyor, bu şekilde itham etmek doğru değil diyor inşallah. Bir yürüyüş olmuş, oraya yüzlerce grup katılmış. Ama bu şekilde birbirimizi savunmamız son derece önemli. İslam için o gruplardan biri de İslam için ateistler denen bir grup varmış. İmam Şemsi Ali ek olarak şey diyormuş, herhangi bir antisemitizm kendisine karşı kabul ettiği bir hareket olarak söylemiş. Onun için diğer biri için öne çıkmak çok önemli diyor. Evet. Gelecek olan Moşiyah Mehdi, kan durduran Mehdi diyor Peygamberimiz. Yani Mehdiyül Dem diyor. Dünyada kanı durduran, insanların burnu dahi kanamayacak, damla kan akmayacak diyor. Uyuyan kişiyi uyandırmaz, damla dahi kan akıtmaz diyor. Zaten Tevrat'ta da uzun uzun bu şekilde anlatılıyor. Sadece soluğunun gücüyle, konuşmasıyla, güzel ahlakıyla ve sevgisiyle Moşiyah dünyaya barışı, huzuru ve esenliği getirecek. The coming Moshiach, Mehdi, will bring peace to the entire world. It says that he will stop even not a nosebleed will happen during his time, not a drop of blood will be shed during his time. So all the bloods and wars, everything will be stopped during his time.
And advocating for the others. He will be And he will bring peace to the entire world. Evet, Moşiyah'ın özelliği sevgiyle hakim etmesi dünyaya, güzelliği, barışı. And he will bring peace through love to the world. The love and peace will prevail the world during his time. And all the worst bloodshed will be stopped. Bütün savaşlar, bütün olaylar, kan dökmeler, askeri operasyonlar, askeri manevralar hiçbiri kalmıyor. Ve bütün silahlar eritilip sanayide kullanılıyor. Bu Tevrat'ta geçen anlatım. Aynı şekilde hadislerde de var Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem. We see both from the Torah and the Hadiths that all the wars will be stopped, bloodshed will be stopped, terrorism, violence, and military operations will be stopped, and all the weapons will be used in the industry. will be melted and will be used, as it is mentioned in the Torah. Maşallah, sizleri çok seviyoruz. Çok kibar, çok kaliteli bir hanımsınız. İlk defa görüyorum ben, değil mi? Evet. Hanımefendiyi daha önce uzaktan görmüştüm. Evet, çok klas, nezaketli, güvenilir bir insan olduğunuz yüzünüzden belli. Aynı şekilde Abrahamson da yüzünde tam bir Müslüman temizliği, bir nur, ışık var. Her ikiniz de çok dürüst ve kaliteli insanlarsınız. Sizi çok seviyoruz dersin. You are very sincere and high quality people. You are so polite. We can see the nur on your faces, the sincerity of a Muslim cleanliness on your face and on your face. And it's a pleasure to have you over here. We love you very much. Evet, ben Sayın Abrahamson'u tanıyorum. Yani tam anlamıyla dürüst bir insan dersin. Siz de öylesiniz. Dikkatimi çekti dersin. I know Ben Abrahamson, of course, from before. He is a very, very sincere person. But I see you are also very, very sincere person. Sincere and honest. So We invite. see that in you too. We see your nobility. We see the nobility of Muslims worldwide, and we care. Siz de aynı şekilde biz de sizdeki asaleti görüyoruz. Müslümanların asaletini görüyoruz sizde. Maşallah. Teşekkür ederim. Ve sizi davet ediyoruz dediler. You invite him, you said, right? We'll invite him to come to Jerusalem and join us all together. Kudüs'e davet ediyoruz diyor. Gelin birlik Come to olalım orada Jerusalem. diyor. Geleceğiz ama Moşiyah'ın arkasında yürüyerek Mashiach will bring geleceğiz. you. Yeah. So soon. Well, we will come, Soon, but and we walking have to get behind ready. Moshiach. So we expect it very Yakında soon. diyor, It's gotta be yakında. soon. Evet. So we expect it very soon. Evet, Tek- bunu çok tek yakında yakında bekliyoruz. Çok yakın inşallah. Evet, very soon. Zeytin Dağı'ndan hep birlikte ineceğiz dersin. From the Olive Mountain will come Temple Mount all together, down. Inshallah. İnşallah. Inshallah. Peki bugünkü görüşmemiz bu kadar olsun. Sizleri yine bekliyoruz. Yine görüşeceğiz. Herkese, sevdiklerimize herkese selam söylüyoruz. All to our lovers, please send our best regards and our salam Yes. to all of them. And we expect you to come back. We can finish the program right now. Actually, I think the very first time that I met Mr. Oktar, he invited that I should bring my family and children here, and it took a couple years, but we're here. Evet, size ilk görüşmemde ailemi getirmemi söylemiştiniz. O birkaç sene gecikmeli de olsa bu oldu. İnşallah. Evet, çok asil, çok kaliteli bir hanımefendi. Çok saygı duyulacak bir insan. You are very respectable, very noble and honorable person. Tam bir Müslüman nuru üstünüzde var. O çok hoşuma gitti dersin. And I love it very much. There is a Muslim nur on you, both of you. Light. I like that very much. I love Ki that. özel bilgimizden dolayı da sizi Müslüman olarak biliyoruz dersin. Because of our special knowledge, we know you as Muslims. Müslüman olarak görüyoruz. We Evet. see you, we regard you as Muslims. Evet. We're Musavi Muslims. Yes. Evet. Musevi Evet, Müslümanlar. Musevi Müslüman. Yes. Ben de öyle. With you. Hem Muhammedi Müslümanım hem de Musevi Müslümanım. I am Muhammadi Muslim and I am also Jewish Muslim, Moses Muslim. Evet. Musevi Muslim. Evet. Evet. Çünkü her gün Tevrat okuyorum. Because I read Torah every day. Yani en az Kur'an okuduğum kadar Tevrat okuyorum. At least I read Quran, I read Torah also. Tevrat nurdur. İnsan aklını açar, kalbini açar. Torah is a nur, a light, opens the mind of the people. Hidayet vesilesidir. It's a instrument to hidayat. To Kur'an'da right path. böyle yazıyor çünkü. Because it's stated in the Quran. It's an instrumental to right path. Hidayet ve nurdur diyor Allah. Allah says hidayat, right path, and nur. Tevrat için öyle diyor. For Torah, in the Quran. Evet. Peki hayırlı akşamlar diyelim bizi izleyen kardeşlerimize. Yarın görüşeceğiz. İnşallah. Yani akşam. İnşallah. İnşallah. Evet, Adnan Oktar'la sohbetler burada sona eriyor. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.